Huzurlu Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli bir tuzlu kurabiye tarifim var. 10 dakikada yoğurup hazırlayacağınız bu güzel kurabiyenin yapılışına hemen geçiyorum. 2 yumurta kullanacağım. Birinin sarısını kurabiyelerin üzerine sürmek için ayırıyorum. Bunun içerisine peynir koyarak poğaça haline de getirebilirsiniz. Yumurtaları çırpıp üzerine 3 yemek kaşığı yoğurt ilave ettim. Tam bir çay bardağı kadar koydum. Bir çay bardağı dolusu zeytinyağı koyuyorum. Bir kez daha bu kurabiyeyi yaptığımda bir yemek kaşığı dolusu da tereyağı koydum. Oda ısısında yumuşamış. O da çok güzel oldu. Arzu ederseniz siz de biraz tereyağı ilave edin. Bir tatlı kaşığı kadar sirke ilave ettim. O da kıyırlık veriyor kurabiyelere, poğaçalara bilirsiniz. Şimdi un ilavesi yapıyorum. Bugün sağlıklı unlardan çiğ kara buğday unuyla yapacağım bu kurabiyeyi. Bir su bardağı koydum. Bir pakette kabartma tozu ilave ettim. Çok dolu olmayan küçük bir tatlı kaşığıyla bir tatlı kaşığı tuz ve bir paket şekerli vanilin koyuyorum. Çok yıllardır tuzlu poğaça ve kurabiye hamurlarıma şekerli vanilin koyarım. Çok az bir şeker tadı ve çok güzel bir koku veriyor. Şart değil, isterseniz siz de koyun. Malzemeleri güzelce karıştıralım. Şimdi kontrollü olarak un koyacağız ki kurabiyemiz taş gibi sert olmasın. Bir su bardağı daha ekledim. Çiğ kara buğday aslında bir buğday türü değil, bir tohum. Tamamen glutensiz ve tüm hamur işlerinde kullanılabilir bir un. Başka unlarla karıştırarak da kullanabilirsiniz. Sadece glutensiz beslenenler değil, herkes bu unu bir kere alıp denemeli. Gerçekten lezzeti çok güzel hem de çok sağlıklı. Şimdi yarım su bardağı daha un ilave ettim. 2,5 su bardağı oldu. Şimdi hamuru toparlayacağım ve ihtiyacı kadar un ilave edeceğim. Un fazla kaçarsa bütün hamur işleri taş gibi olur. Yapanlar mutlaka bilirler. Bardağın diğer yarısını da ilave ediyorum. 3 su bardağı koymuş oldum. İnternette ya da bazı büyük markette çiğ kara buğday ununu bulabilirsiniz. Özellikle Hashimoto, alerji, migren ya da enfeksiyon hastalıkları olanların artık bütün bilgiler elimizde biliyorsunuz. Glutenden mümkün olduğunca uzak durması gerekiyormuş. Çünkü bu tarz hastalıkları tetikliyor. Hiçbir büyük sağlık sorununuz olmadığı halde bu tarz sağlıklı güzel unları kullanabilirsiniz. Ben de artık daha fazla kullanıyorum bu unları. Hamur işlerinde de çok başarılı ve lezzetli oldukları için hiçbir sakınca görmüyorum. Ayrıca gelen misafirlerim de üstelik sağlıklı olduğu için çok memnun kalıyor. 3 su bardağından sonra gördüğünüz gibi ufak ufak elime un alıyorum ve hamuru toparlıyorum. Birazcık yapışkan oluyor bunun hamuru. Bakın bu noktadan sonra ister yine hafifçe unlayarak toparlayın ya da şekil verirken elinizi hafifçe yağlayın. Hamurumuz çok sert olmasın. Burayı çok kesmedim ya da hızlandırmadım ki ilk kez yapıyorsanız bütün süreci birlikte devam ettirelim diye. İzleyerek yapabilirsiniz bu güzel tuzlu kurabiyeyi. Bakın dediğim gibi hafif uzayan ve yapışkan bir hamur. Ekmek niyetine dahi kullanabilirsiniz. Sürekli abonelerim bilir. Ben çok sağlıklı beslenerek hiç aç kalmadan 25 kilo verdim. Bu tarz sağlıklı tariflerimi yemeklerimi ya da kahvaltımın yanında ekmek olarak da kullandım. Mesela kahvaltıda çok güzel gider. İrice bir tane çiğ kara buğday unlu tuzlu poğaça ya da kurabiye. Çok da doygundur, saatlerce tok tutar. İstediğimiz büyüklükte şekil verdikten sonra yağlanmış ya da yağlı kağıt serili tepsiye diziyoruz. Yumurta sarısına birazcık zeytinyağı ilave ederek onu çoğalttım ve sürüyorum. Bu esnada fırını yaktım. 175 derecede kızarana kadar pişireceğim. Bazı kişiler kabartma tozunu biraz fabrikasyon bulabiliyor ve karbonat kullanmak istiyor.
Bir silme tatlı kaşığı karbonat kullanabilirsiniz. Şimdi de susam serpiyorum ve 175 derecede önceden ısıttığım alt üst ayardaki fırına kurabiyelerimi atıyorum. Bir hafta kadar önce yine sizlerle çok güzel bir glutensiz kek paylaştım. Şekersiz, çiğ karabuğday unlu, çikolatalı ve kuru yemişliydi. Ona da bakın lütfen. Linkini yukarı koyarım. Ve bunlar çok çabuk pişiyor. 15 dakikada kurabiyelerim hazırdı. Eğer tarifi denerseniz lütfen sonucu yorumlara yazın. Tüm izleyiciler de faydalanmış olsun. Ayrıca tarifi ve videoyu beğendiyseniz bir çiçek ya da kalp bile olsa bana bir yorum bırakmanızı istiyorum. Bakın, hem böyle kıyır hem de doygun bir tuzlu kurabiye oldu. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımda yüzlerce diyet ve sağlıklı tarif, ayrıca bildiğimiz normal tarifler de var. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yanında çıkan bildirim zilini de tümü diye işaretlerseniz ben tarif paylaştığımda hemen size bildirimi gelecektir. Kanala abone olmak ücretsizdir. Hepinizi bekliyorum. Beni Instagram'da da Huzurlu Mutfak olarak takip edebilirsiniz.